Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması iyi mi kötü mü bilmiyorum ama her şeyi daha eğlenceli hale getirdiği kesin. Aylarca alacak mı almayacak mı derken 44 milyar doları bastırıp almıştı şirketi biliyorsunuz. Satın almadan sonra birçok çalışanı efor sarf etmedikleri için işten çıkardı. Twitter'da hesabı kapatılanları geri getirdi, Apple'a savaş açtı. Hepsini konuşacağız. Ama belki de en önemli hamlelerinden birine hazırlanıyor şu anda. O da ifade özgürlüğünün platformda daha önce nasıl kısıtlandığına dair raporları açıklamak. Bu sadece bir şirketi ilgilendirmiyor ve siyasi olarak büyük skandalları ortaya çıkarabilir. İçeriye geçmeden yalnızca birkaç saniyenizi alacağız. GZT olarak yaptığımız işi önemsiyoruz ve çok çalışıyoruz. Amacımız da GZT YouTube kanalını 1 milyon aboneye ulaştırmak. Bu da sadece sizin katkılarınızla mümkün. Abone ol butonuna tıklayarak 1 milyon yolculuğumuzda Bize destek olabilirsiniz. Bir kişiden ne olur demeyin. bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyor. Ve hemen içeriye dönüyoruz. Başlayalım. En büyük sosyal ağlar ücretsiz. Ama derler ki bir ürün ücretsizse ürün sizsinizdir. Bu şirketler kazançlarını reklamlardan sağlıyor. Yani reklamcılar çok önemli. YouTube reklamdan bir yılda 28 milyar dolar kazandı. Pasta çok büyük. Twitter'ın da gelirinin %90'ı reklamdan gelenler. Reklam verenler büyük şirketler. Ve sosyal medya şirketlerinin verdiği kararları etkiliyor. Beğenmezlerse tehdit ediyorlar parayı çekeriz diye. Twitter en çok konuşulan sosyal ağlardan olmasına rağmen kullanıcı sayısı YouTube ve Facebook'a göre çok düşük. Facebook'u aylık kullanan hala 2.9 milyar kişi var mesela. Twitter sadece 436 milyon. Ama siyasetçi, gazeteci, yüksek profilli iş insanları yoğunlukla kullandığı için büyük bir kültürel öneme sahip. Neredeyse tüm duyurular Twitter'dan yapılıyor. Kullanıcı sayısı görece az olduğundan reklam verenler için Twitter çok da önemli değil. İtibarlarına zarar gelebileceğini düşündükleri anda kaçabilirler. Elon Musk da ifade özgürlüğünü geri getireceğim dediğinde nefret söylemlerinin çoğalmasından korktular ve Twitter'ın reklam geliri bir anda düştü. İfade özgürlüğünün çok önemli olmasından bahseden Elon Musk, reklam verenlere bu kadar bel bağlamak istemiyor bu yüzden. Ve Mavi Tik'i aylık 8 dolara çıkarmayı planladı. Şu an 400 bin civarında Mavi Tik'e sahip kullanıcı var. Bunun 10 katı kullanıcı bile 8 dolar verse yılda 400 milyon dolar ediyor. Ama Twitter'ın reklam geliri geçen yıl 5 milyar dolardı. Yani Mavi Tik'le olacak iş değil bu. Elon da ne olursa olsun zeki bir adam. Ve bu hesapları yapmıştır herhalde. Zaten onun nihai amacı Twitter'ı X-App denilen her şeyin yapıldığı bir aplikasyona dönüştürmek. Çin'deki WeChat gibi mesajlaşma, alışveriş, ödeme sistemi, oyun, para gönderme gibi servislerin tek yerde toplanması. Bunu başarabilirse 44 milyar dolara aldığı şirketi 1 trilyon dolarlık değerlendirmeye bile çekebilir. Tabii böyle bir plan varsa Twitter'ın çok daha gündemde olması lazım. Elon Musk'ın şu anda yaptığı gibi. Elon Musk'la Twitter arasında Nisan ayından bu yana devam eden soğuk savaş bitti. Sosyal medya platformu Twitter artık dünyanın en zengin adamı Elon Musk tarafından satın alındı. Elon Musk Twitter'ı satın aldığından beri tabiri caizse ne yapacağını şaşırdı. Elon Musk 21 Kasım'a kadar ofislerini kapattı. Musk yazışmaları da ifşa etti. Nasıl gündemde kalıyor Twitter sürekli? En son örnek Apple'la yaşanan savaş. Elon Musk'a göre Apple App Store'dan Twitter'ı kaldırmakla tehdit etti ve Twitter'a verdiği reklamları kesti. Apple, App Store'dan indirilen aplikasyonlarda yapılan alımların %30'una komisyon koyuyor. Bu da onun işine gelmiyor. Hele WeChat tarzı X-App olursa tüm ticaretin %30'unu tabii ki Apple'a kaptırmak istemeyecek. Elon zorda kalırsam kendi telefonumu üretip Apple'a rakip bile olurum dedi. Ama Elon Musk'ın başka bir savaşı daha var. O da Twitter'ın daha önce baskıladığı haberleri ve gündemdeki tweetleri paylaşmak. Akıllara gelen ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın laptop skandalı tabii ki. Büyük teknoloji şirketleri bu skandalı hasır altı edip, sansürleyerek belki de ABD seçim sonucunu belirlemişlerdi. Demokrat adayın skandalını örterken Cumhuriyetçi Başkan Trump'ın da profilini bloke ettiler biliyorsunuz. Peki neydi bu örtbas edilen haber? Gelin hatırlayalım. Bazı detayları ağza alınmayacak derecede olduğu için tüm olayı açıklamak zor. Hunter Biden 2019'da bilgisayarını tamir için Delaware eyaletinde bir bilgisayarcıya bırakıp orada unutuyor. Dükkanın sahibi laptopu kontrol edince FBI'ye teslim etmesi gerektiğini düşünüyor. Bunu yaparken içindeki bilgileri yedekliyor, rakip partiden eski New York valisi Giuliani'ye veriyor. Giuliani, Trump'ın en büyük destekçisiydi seçim döneminde. Giuliani elindeki verileri New York Post gazetesine sızdırıyor. Hunter'ın e-maillerinde
Çin'in en büyük özel enerji şirketiyle yapmak istediği anlaşmalar var. Çin istihbaratından para almış. Ukraynalı iş adamlarını rüşvet karşılığı babasıyla tanıştırmış. Ukrayna'daki doğal gaz şirketleriyle fazlasıyla içli dışlı. Savaştan önce oluyor tabii bunlar. Ve bakalım Ukrayna'yı savaştan sonra nasıl bir yeniden inşa bekliyor ve kim bundan nasibini alacak? Aynı zamanda vergi kaçırdığı iddiaları da var. Aralarında Google, Bill ve Melinda Gates Vakfı, ABD Savunma Bakanlığı gibi güçlü kurumlar tarafından 60 milyon dolara yakın fonlanmış. Telefonu da hacklenince özel hayatına dair çok daha fena şeyler ortaya çıktı. Ağır bir uyuşturucu bağımlısı oldu, hayat kadınlarına binlerce dolar harcadı, babasını telefonuna pedofili diye kaydettiği, reşit olmayan kızlarla uygunsuz fotoğrafları, bir striptizciden gayrimeşru çocuğunun olması gibi şeyler ve çok daha rezaletleri. Bunlar Hunter'ın suçu. Bir insan oğlunun yaptıklarından sorumlu tutulabilir mi derseniz, böyle bir oğul yetiştiren birinin tabii ki sorumluluğu olmakla birlikte Hunter Biden'da aldığı rüşvetlerin yarısını babasına gönderiyor zaten, laptopta yazdığına göre. New York Post bu haberi yayınladığında Twitter ve Facebook tamamen sansür uyguladı ve Rus dezenformasyonu bu dedi. Güya bağımsız teyit siteleri de bu haber yalan dedi. Tam da başkanlık seçiminden 3 hafta önce olan olaylar. Gazeteler ve sosyal medya şirketlerinin açıkça siyasi taraf tuttuğunu görüyoruz bu olayda. Şimdi Elon Musk bunun neden baskılandığını açıklayacağım diyor. Biraz önce bahsettiğimiz gibi sosyal mecralarda karar verici mekanizma reklam verenler. Görüldüğü üzere büyük şirketler de Trump karşıtı ve demokratları destekliyor. Belki demokratlar o büyük şirketlere istediklerini daha iyi veriyor olabilir. Regülasyonların gevşetilmesi, tekelleşme, vergi indirimleri vesaire. Yani hem siyasi hem de kültürel ipleri para elinde tutuyor. Elon Musk sözünü tutup açıklarsa göreceğiz. He wants to control the public sphere in which we communicate and which we converse. He has significant concerns about the site and the way that it's run, who it decides to platform and who it doesn't. And I think that is why he is so keen to take it over, is he likes power and he knows the power of Twitter because he has more than 100 million people on there who hang ultimately on his every word. Bu arada Elon Musk'ı da insanlığın kurtarıcısı olarak görmekten imtina etmekte fayda var. Kendisi de en nihayetinde milyarder bir kapitalist ve kendi çıkarlarını kolluyor. Büyük hırsları ve mal varlığı sayesinde reklam verenlere ve diğer büyük şirketlere kafa tutabiliyor. Bunu insanlığın iyiliği için mi yapıyor bilmiyoruz. Ama en azından foyaların ortaya çıkmasını başlamak bizim için eğlenceli. Şimdi patlamış mısırları alıp Elon Musk'ın sermaye sahipleri ve yolsuz siyasetçilerle olan mücadelesini izleme vakti. Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması iyi mi kötü mü bilmiyorum ama her şeyi daha eğlenceli hale getirdiği kesin. Aylarca alacak mı almayacak mı derken 44 milyar doları bastırıp almıştı şirketi biliyorsunuz. Satın almadan sonra birçok çalışanı efor sarf etmedikleri için işten çıkardı. Twitter'da hesabı kapatılanları geri getirdi, Apple'a savaş açtı.